Hogsmeade. Bu kelimeyi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Şömineden sızan o tatlı, tereyağlı kaymak birası kokusu mu? Zonko'dan gelen boğuk kahkahalar mı? Yoksa karla kaplı, kambur çatılı evlerin bacalarından çıkan dumanın, İskoçya'nın o keskin ve temiz havasına karışması mı? Hogwarts'taki bir 3. sınıf öğrencisi için Hogsmeade tek bir kelimeyle ifade edilebilir. Özgürlük. İlk defa o devasa kale duvarlarının dışına, öğretmenlerin göz hapsi olmadan adım attıkları yerdir. Büyücülük dünyasının sunduğu, yetişkin hayata attıkları ilk adımdır. Bir formadır, bir izindir, bir ilktir. Ama Hogsmeade sadece tatlı bir kaçış noktası, bir eğlence parkı mıdır? Yoksa o şirin, kartpostal görünümünün altında, o yamuk dükkanların gıcırdayan zeminlerinin altında, daha eski, daha derin ve daha karanlık bir şey mi yatıyor? Britanya'daki tek, tamamen büyücülerden oluşan köy. Bu ne anlama geliyor? Bu, duvarların olmadığı bir kale demektir. Muggle bakışlarından uzakta, asaların saklanmak zorunda olmadığı, büyünün sokakta normal olduğu bir yer. Ama bu saflık, onu bir sığınak mı yapar, yoksa bir hedef mi? Bugün o köyü ziyaret etmeyeceğiz. O köyü parçalarına ayıracağız. Her bir dükkanın kapısını açacak, gıcırdayan zeminlerinin altındaki sırları ve o dükkanların, oraya giren karakterlerin ruhunda bıraktığı izleri analiz edeceğiz. Bu, sadece bir köyün değil, bir fikrin hikayesidir. Hogsmeade'in kökenleri, Hogwarts'ın kendisi kadar eskidir. 1000 yıl geriye, Orta Çağ'ın o karanlık paranoyak günlerine gidelim. Büyünün bir lütuf değil, bir lanet olarak görüldüğü, Muggle'ların meşaleler ve dirgenlerle farklı olanı avladığı bir döneme. Efsaneye göre köy, Woodcroft'lu Hengist adında bir büyücü tarafından kuruldu. Hengist, Muggle komşularının zulmünden kaçıyordu. Kuzeye, İskoçya'nın o sarp, sisli dağlarına sığındı. Ve sığındığı yer tesadüf değildi. O, zaten orada olan bir kalenin, Hogwarts'ın yakınını seçti. Hogsmeade bir simbiyoz olarak doğdu. Hogwarts, bilginin ve büyünün korunduğu kaleydi. Hogsmeade ise o kaleyi besleyen, o kalede yaşayanlara sığınak sağlayan ocak oldu. Hengist'in ilk kurduğu yapının, sonradan 3 süpürge hanına dönüşen yer olduğu söylenir. Bir ev olarak başladı, bir topluluk merkezine dönüştü. Bu köyün tamamen büyücü olması bir tercih değil, bir zorunluluktu. Hayatta kalma meselesiydi. Burada, Muggle zulmünden kaçan büyücüler, gizlenmek zorunda kalmadılar. Çocukları, kapılarının önünde sihir yapabilir, süpürgeleriyle oynayabilirlerdi. Asalarını saklamak zorunda değillerdi. Bu, Salazar Slytherin'in paranoyasının tam tersi bir ütopyaydı. Burası, kan saflığı ile değil, ortak kaderle birleşmiş bir yerdi. Yüzyıllar geçtikçe, Hogwarts ve Hogsmeade arasındaki bağ resmi hale geldi. Öğrencilerin kaleyi terk etmesi yasaktı. Ta ki o 3. sınıf kuralı gelene kadar. Hogsmeade, okul için bir ikmal noktası, öğrenciler içinse bir ödül haline geldi. Ve böylece 3. sınıf öğrencisinin o titreyen eliyle imzalattığı izin kağıdıyla gerçek Hogsmeade deneyimine, yani ana caddeye adım atıyoruz. O cadde ki her bir vitrin 13 yaşındaki bir büyücünün hayal gücünün sınırlarını zorlar. İlk durak kaçınılmaz olarak Honeyducks'tır. Bu sadece bir şekerci dükkanı değildir. Bu duysal bir patlamadır. İçeri girdiğinizde yüzünüze çarpan o yoğun, neredeyse katı şeker kokusu. Karamel, çikolata ve binbir çeşit tanımlanamayan meyve aroması. Dükkan, Ambrosius Flum ve karısı tarafından işletilir. O kadar büyülü bir yerdir ki, Hogwarts'ın hayaletleri bile oradan şeker çalmak için uğraşırlar. Raflar, fıçılar dolusu, Bertie Bott'ın binbir çeşit fasulye şekerleri. Her biri bir risk, bir kumar. Kulak kiri mi, çilek mi? Balkabağı pufudukları, şeker fareler, gerçekten ciyaklayan, biber şeytanları, ağzınızdan duman çıkartan, patlayan bonbonlar, kazan pastaları ve elbette çikolata kurbağalar. Sadece bir tatlı değil, bir koleksiyon, bir tarih dersi. Dumbledore'un kartını bulma umudu. Ama ballı dükkanın asıl önemi o şekerli vitrininin altında yatar. Onun bodrumundadır. O bodrum ki Hogwarts'ın içinden, Argus Filch'in burnunun dibinden, tek gözlü cadı heykelinin altından başlayan gizli bir geçidin sonudur. Bu geçit, çapulcuların mirasıdır. Harry Potter için Hogsmeade'e ilk giriş bu geçitten oldu. İzin kağıdı olmayan Harry için Hogsmeade tatlı bir isyandır. Honeydukes,
yasakların ve kuralların etrafından dolaşılabileceğinin ilk fiziksel kanıtıdır. Köyün en masum dükkanı, Hogwarts'a açılan en anarşist kapıdır. Caddenin karşısına geçelim. Zonko'nun şaka dükkanı. Eğer Honeyducks midenin isyanıysa, Zonko ruhun isyanıdır. Burası, Fred ve George Weasley'nin ruhani evi. İçerisi kaostur. Tezek bombalarının keskin kokusu, hıçkırık şekerlerinin sesi, burun ısıran fincanların şakırtısı, Yusufçuk şurupları. Burası, otoriteye karşı zararsız veya bazen o kadar da zararsız olmayan başkaldırının merkezidir. Öğrencilerin birbirlerine, hatta profesörlere karşı kullanacakları küçük, komik silahları edindikleri yerdir. Zonko'nun önemi, varlığından çok yokluğunda da ortaya çıkar. Voldemort'un geri dönüşüyle, o karanlık zamanlarda Zonko kapanır. Vitrini tahtalarla kaplanır. Bu, bir dükkanın kapanmasından fazlasıdır. Bu, neşenin köyden çekildiğinin, korkunun kazandığının sembolüdür. Weasley ikizlerinin o dükkanın boşluğunu Diagon yolunda doldurmaya karar vermesi, isyan ateşini bir sonraki nesle taşıma eylemidir. Zonko, direnişin ne kadar eğlenceli olabileceğini hatırlatan bir yerdir. Şeker ve şakadan yorulduğunuzda, sığınacağınız yerlere, köyün sosyal merkezlerine geliriz. Köyün oturma odası, 3 süpürge. Burası Hengist of Woodcroft'un evidir. 1000 yıllık bir ocak. İçerisi her zaman kalabalık, dumanlı, gürültülü ve sıcaktır. Yerdeki meşe fıçılardan, tavandaki kirişlerden sızan bir tarih vardır ve tezgahın arkasında o tarihin yaşayan bir tanığı durur. Madame Rosmerta. Güzel, kıvrak zekalı ve korkusuz. Madame Rosmerta sadece bir barmen değildir. O, köyün kalbidir. Hogwarts'ta nesiller boyu okumuş herkesi tanır. James Potter ve Sirius Black'in gençlik maceralarını da bilir. Profesör McGonagall, Profesör Flitwick ve Hagrid'in gizli içkilerini de o, dedikodunun ve bilginin merkezidir. Bakanlık yetkilileri, Hogwarts öğretmenleri, herkesin sırrı 3 süpürgenin masalarında konuşulur. Rita Skeeter'ın bilgi almak için geldiği yer burasıdır ve o kaymak birası. Sadece bir içecek değil, bir deneyimdir. O soğuk karlı günde boğazınızdan aşağı süzülen o tatlı, sıcak, tereyağlı köpük, o konforun sıvı halidir. 3 süpürge, Hogsmeade'in normalliğini, onun sağlıklı yüzünü temsil eder. Ana caddenin biraz dışında diğer sosyal merkeze gidelim. Madame Puddifoot'un çay dükkanı. Eğer 3 süpürge gerçek ve rahatse, Puddifoot yapay ve sıkışıktır. Burası pembe ve tüylü bir kabus. Her yer dantel, fiyonk ve küçük yuvarlak masalara sıkışmış çiftler. Sevgililer gününde Madame Puddifoot'un kendisi tarafından kiralanan altın renkli melekler etrafta uçuşur ve size pembe konfetiler atar. Bu dükkanın analiz edilmesi gereken yönü, romantizmin bir performans olduğunu göstermesidir. Burası, Harry ve Cho Chang'in o felaket sevgililer günü randevusunun yaşandığı yerdir. Harry, kendini kapana kısılmış hisseder. Burası gerçek duyguların değil, beklenen duyguların yaşandığı bir yerdir. Hogsmeade'in sunduğu her deneyim tatlı değildir. Bazıları büyümenin o tuhaf, utanç verici acısını taşır. Madame Puddifoot, idealize edilmiş aşkın sahteliğini temsil eder. Hogsmeade sadece bir eğlence mekanı değildir. O, yaşayan bir köydür. Öğrencilerin ve köy halkının ihtiyaçlarını karşılayan altyapısıdır, Scrivenshaft'ın tüy kalem dükkanı. Parşömenle mürekkep kokusunun hakim olduğu yer. Lüks sülün tüy kalemler, renk değiştiren mürekkepler. Burası, akademik çalışmanın estetikle buluştuğu noktadır. Tomes and Scrolls ise, Hogwarts kütüphanesinde bulamadığınız o nadir kitaplar için bir duraktır. Bu iki dükkan, köyün beynini oluşturur. Derviş ve Bengiz, köyün cephaneliğidir. Sinsiskoplar, pusulalar, süpürge bakım setleri gibi sihirli aletlerin satıldığı yer. Burası, Hogsmeade'in sadece güzel değil, aynı zamanda işlevsel olduğunu gösterir. Büyü burada pratik bir araçtır. Tatlı söz cübbeleri, kimliğin dışa vurumudur. Sadece okul üniformaları değil, en garip büyücü modasının da merkezidir. Özellikle garip ve desenli çoraplarıyla ünlüdür. Dumbledore'un en sevdiği dükkanlardan biri olduğuna şüphe yok. Ama asıl önemi, Dobby'nin o özgürlük arayışında, kendine kimlik inşa etme çabasında o çılgın çorapları aldığı yer olmasıdır. Gladrax, büyünün kendini ifade etme biçimidir ve son olarak postane. Tavana kadar yüzlerce baykuşun tünediği, renk kodlu sistemle çalışan bir yer.
Burası köyün sinir sistemidir. Haberlerin, mektupların, Howler'ların, bağırganlar dağıtıldığı yer. Hogwarts'ın baykuşhanesine bir alternatiftir ve köyün dış dünyayla olan resmi bağlantısını sağlar. Ana caddenin o sıcak, davetkar ışıklarından uzaklaşalım. Ara sokaklara, diğer Hogsmeade'e girelim. Burası, Hogsmeade'in bilinçaltıdır. Burası, üç süpürgenin temiz ve parlak ahşabının tam zıttıdır, domuzbaşı. Burası bir han değil, bir kovuktur. İçerisi kirli, karanlık ve pis kokuludur. O kokunun ne olduğunu bilmek istemezsiniz. Ama muhtemelen keçi kokusudur. Zemin asırlık bir talaşla kaplıdır. Bardaklar o kadar kirlidir ki içindekini görmek imkansızdır. Müşterilerin yüzleri pelerinlerinin gölgelerine gizlenmiştir. Ve barmen. O, Rosmerta'nın parlak gülümsemesine sahip değildir. O, uzun boylu, huysuz, gri saçlı bir adamdır. Albus Dumbledore'un gözlerine sahiptir. Çünkü o, onun kardeşidir. Aberforth Dumbledore. Domuzbaşı, görülmek istemediğiniz işler için gelinen yerdir. Yasa dışı pazarlıklar, şüpheli karakterler. Hagrid'in bir ejderha yumurtasını, Norbert, burada pelerinli bir yabancıdan Profesör Quirrell kazandığı yerdir. Sybil Trelawney'nin kehaneti, Dumbledore'a fısıldadığı yer burasıdır. Burası sırların başladığı yerdir. Ama domuzbaşı sadece bir suç yuvası değildir. O aynı zamanda isyanın da merkezidir. Yıllar önce Goblin isyanlarının karargahı olduğu söylenir. Belki de adını oradan alır. Ve modern zamanlarda Dolores Umbridge'in Hogwarts'ı demir yumrukla yönettiği o karanlık günde Dumbledore'un ordusunun kurulduğu yerdir. O kirli odada o uyumsuz grubun bir ideal uğruna imza attığı yerdir. Çünkü domuz kafası gizlilik sunar. Ve en büyük sırrı o kirli duvarda asılı duran portredir. Ariana Dumbledore. O portre ki sadece bir anı değil, Hogwarts'a açılan gizli bir kapıdır. Domuzbaşı, Hogsmeade'in sahte nezaketini reddeden, acı gerçeği temsil eden yeridir. Köyden uzaklaşıp tepeye doğru tırmandığımızda Hogsmeade'in en karanlık mitiyle yüzleşiriz. O perili ev, o canavarın yuvası, Böğren Baraka. Britanya'daki en hayaletli bina olduğu söylenir. Köy halkı ona yaklaşmaz. Geceleri oradan gelen çığlıkları, uluma seslerini duyduklarını yemin ederler, pencereleri tahtalarla kapatılmış, bahçesi yabani otlarla kaplanmış, terk edilmiş bir yapıdır. Ama Böğren Baraka'nın en büyük sırrı boş olmasıdır. Orada hayalet yoktur. Oradaki tek canavar insandır. Ya da daha doğrusu bir kurt adamdır. O çığlıklar bir hayaletin değil, Remus Lupin'in acı dolu dönüşümünün sesleridir. O ev bir perili köşk değil, bir kafes olarak inşa edilmiştir. Bu, Albus Dumbledore'un büyük planlarından biridir. Köy halkının korkusu üzerine inşa edilmiş mükemmel bir yalan, köyün tamamı bir çocuğun trajedisini gizlemek için kandırılmıştır. Ve o eve giden yol, o da bir sırdır. Hogwarts arazisindeki şamarcı söğüt, o vahşi ağacın köklerinin altından başlayan bir tünel. Tıpkı Honeydukes gibi, Hogsmeade ve Hogwarts yer altından birbirine bağlıdır. Biri şeker için, diğeri acı için. Ve ironik bir şekilde bu yalan ev, gerçeğin ortaya çıktığı yer olur. Sirius Black'in masumiyetinin, Peter Pettigrew'un ihanetinin ve Snape'in son nefesinin sahnesi burasıdır. Yalanlarla inşa edilen bu baraka, en acı gerçeklerin mezarı haline gelir. Hogsmeade'in o tatlı, özgürlük günleri sonsuza dek sürmez. Savaş geldiğinde o kartpostal köyü işgal edilmiş bir bölgeye dönüşür. Karanlık Lord yükseldiğinde Hogsmeade artık bir ödül değil, bir tehlikedir. Ana cadde, ölüm yiyenler ve onların sinsileri tarafından devreye gezilen bir yer haline gelir. Köy halkı korku içinde yaşar. O sıcak, samimi atmosfer donmuştur. Madame Rosmerta'nın kendisi bile Imperius laneti altına alınır. Köyün kalbi, düşman tarafından zehirlenir. Bu, Dumbledore'un ölümüne yol açan o lanetli kolyenin okula sızdırılmasının yoludur. Hogsmeade'in açıklığı, onun zayıflığı haline gelir. Ama Hogsmeade'in isyan ruhu ölmemiştir. O, sadece yer altına inmiştir. Domuz kapısına, Aberforth'un yanına. Hogwarts Savaşı'nda Hogsmeade son siperdir. Öğrenciler ve yoldaşlık üyeleri okula o gizli geçitten, Ariana'nın portresinden geçerler. Köy bir kaçış rotası değil, bir saldırı hattı olur. Savaş, Hogwarts'ın duvarlarıyla sınırlı kalmaz. Hogsmeade'in sokaklarına taşar. Büyücüler, o sevdikleri dükkanların önünde savaşırlar. Burası artık çocukluğun bittiği yerdir. O ilk özgürlük tadımı, şimdi hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür.
Hogsmeade, sadece karla kaplı bir köy değil. O, büyücülük dünyasının bir mikrokozmosu. İçinde tatlı Honeydukes'u da barındırır, kirli domuz kafasını da, masum pembe Madame Puddifoot'u da, trajik yalan bağıran barakayı da. O, çocukluğun masumiyetinden yetişkinliğin karmaşıklığına geçişin sembolüdür. 3. sınıfta tattığınız o ilk kaymak birasından 7. sınıfta o sokaklarda verdiğiniz savaşa kadar. Hogsmeade, büyümenin kendisidir ve her şeyin başladığı o küçük istasyon, Hogsmeade istasyonu. Oraya hep bir öğrenci olarak gelirsiniz ve oradan kaçınılmaz olarak değişmiş biri olarak ayrılırsınız. Hogwarts kaledir, evet, ama Hogsmeade yuvaya giden yoldur ve bazen o yol sırlar, tüneller ve canavarlarla doludur.